Merhabalar. Covid geçirmekle ilgili bağışıklık konusunda T lenfositlerinden bahsetmek istiyorum. Geçiyor bunun konuşmaları. Orada burada duyuyorsunuzdur, okuyorsunuzdur. Daha önceden bunu anlatmıştım ama daha kısa bir özet olarak anlatmak istiyorum. Bir virüse karşı bağışık olmak demek, onu hafızanın bir yerinde tutmak demek ve onun ilk defa gelişinde onu hafızalamak için gösterdiğimiz upuzun immün savaşı yapmadan en sondan başlayarak ona karşı oluşturduğumuz savaş taktiğini bir depoya koymak, bir bilgi deposuna koymak ve oradan kullanmak demek. Yani bağışıklık bunun gibi bir şey. Bağışıklığı genelde biz ne ile ilgili biliyoruz? İmmünoglobulin G antikoru. Yani Covid'e karşı bağışıklığım var mı, aşım tutmuş mu diye baktığınız şey neydi sizin? İmmünoglobulin G harfiyle gösterilen antikorlara bakıyordunuz. Peki, hatta bu şöyle geçer değil mi? Antikov İmmünoglobulin G. Yani İmmünoglobulin G'ye karşı antikor var mı? Ne demekti İmmünoglobulin G'ye karşı antikor yapmış olmak? Şu bizim virüsümüzdü. Bu onun spike'larıydı. Bu spike'lardan, yani bu virüsü tanımlayan bir bölümün karşı yapılıyor bu antikor. Yani tamamına karşı değil. Hani bu gidecek AC2'ye bağlanacak ya. İşte o AC2'ye bağlanmasını da engelleyecek. Gelip bu IgG'nin üstüne, buna karşı yapılmış IgG'nin üstüne bağlanmasını sağlayacak bir kelepçeleme sistemi. Şöyle kelepçe gibi yapalım. Buna karşı yapılmış sistem, yani virüsün onu tanımlayan bizim antijen dediğimiz parçasına karşı yapılmış bir kelepçe sistemine antikor diyoruz. Bizim bir sürü kelepçemiz olduğu zaman antikorumuz yüksek falan. Demek ki virüsleri yakalamışız, yakalayabiliriz. Ortalıkta onu yakalayacak kelepçemiz var. Fakat bu IgG kelepçesine gitmek için mukozal bağışıklık olacak. Doğal bağışıklık, innate bağışıklık dediğimiz kısım olacak. Ve sonra edinsel bağışıklık devreye girecek. Uzun bir yolumuz var. Bu bilgileri bağışıklık 1, 2 ve 3 videolarını seyrederek tekrardan toparlayabilirsiniz. Eğer bu konunun ayrıntılarını merak ediyorsanız. Bu yolun buraya kadar nasıl yüründüğünü, tam buraya gelişe kadar anlatıyor. Şimdi bizim klasik olarak aşı veya hastalıkla aradığımız antikorlar dediğimiz şey IgG üstünden olan bağışıklık. Fakat bağışıklığı sadece İmmünoglobulin G üstünden sağlamıyoruz. Şimdi bu IgG olanlar, İmmünoglobulin olanlar B lenfositlerinin bir grubu değil mi? Bunlar B lenfositleri. Bizim bir de nelerimiz vardı? T lenfositlerimiz vardı. Lenfositler iki gruptu değil mi? T'ler ve B'ler. B'ler bu IgG antikorunu, yani Covid'e karşı kelepçelemeyi yapan, hafıza antikorlarını yapanlardı. Bu bizim aşı ve hastalıkta kan testiyle baktığımızda, bu teste bakılan kısımdı. Bir de bizim T'lerimiz var. Peki T'lerin Covid bağışıklığında bir yeri yok mu? Sorumuz bu. Evet, T lenfosit memorisi, T lenfosit hafızası diye de bir şey zaten immünolojide var. Ne yapıyor T lenfositler? Nasıl hafızaya alıyor? Şöyle yapıyorlar. Virüs geldiği zaman, virüsle savaşırken, şimdi bu virüsümüz değil mi? Bununla T lenfositleri savaşırken birkaç grup olarak çalışıyorlar. Yardımcı T'ler çalışıyor, 1 ve 2'si. Aynı zamanda sitotoksik T'ler çalışıyor değil mi? 2 tane farklı T grubu var bu savaşta. Gene bu bilgilere ulaşabilmek için lütfen bağışıklık 1, 2 ve 3 videolarını seyredin. Şimdi şu sitotoksik dediğimiz T'ler virüse toksik anlamında, virüsü öldürecek. Sitotoksik T'ler Sitotoksik. Tamam. Sitotoksik T'ler, sito hücre demek, cyto, toksik hücreye toksik. İçinde virüs olan hücreleri öldürenler. Bunları biz CD8 diye de gösterebiliyoruz. T8 de diyebiliyoruz ama daha çok T sitotoksik olarak söyleniyor. Bunlar diğer T'lerle ortak çalışıyor ve bunlar öldürücüler. Yani içinde virüs varsa, Covid varsa onu öldürüyor. Burada öldüren yok. TH1 ve TH2'ler öldürücü değil ama TH1'ler
sitotoksik T'lerin öldürücülüğünü artırıyor. Şimdi bu öldürme hikayelerindeki amaç sitotoksik T'lerle içinde virüs olan hücreleri öldürüp virüsün rezervuarı kalmasın, deposu kalmasın, o hücreden kurtulalım. Sonra T2'lerle immünoglobulin G yapılsın diye, bağışıklık yapılsın diye B'ye haber verelim. Bu ikiler de B'ye haber verenler. Fakat bu sitotoksiklerin bir kısmı, sitotoksik T'lerin bir kısmı memory T'ye dönüşüyor. Tamam mı? Hafıza T'lerine. Okey. Yani virüs vücuda girdiğinde yardımcı T hücrelerinin birinci kısmı tarafından dürtülen, virüsün ne olduğu gösterilen öldürücü sitotoksik T lenfositleri içinde virüs olan hücreleri öldürüyor. Okey. Fakat bunların bir kısmı memory T hücresine dönüyor. Hatta rezidansiyel memory T diyelim. Yani hangi dokudaysa, mesela bu öldürme akciğerde mi oldu? Burası akciğer diyelim. Akciğer dokusunda oldu diyelim veya bağırsak. Nerenize girdiyse virüs. Buradaki TS'ler, buradaki akciğer dokusundaki küçük hücreciklerdeki eğer virüs varsa onların hepsini yok etti. Çünkü bu sistem onu yok etmeye yönlendirdi. Sonra bunların bir kısmı memory T'ler olarak burada lokal, rezidansal olarak kalabiliyorlar. Yani akciğerin kenarında, artık akciğer mukozasının üstünde orada yerleşik memory T'ler olarak kalabiliyorlar. O zaman da yeniden virüs gelirse bunların da memorisi, yani hafızası olduğuna göre daha oradayken onları direkt öldürmeye, diğer helperlardan yardım alarak, yardımcılardan yardım alarak konuya girmeye çalışmadan direkt öldürmeye kabiliyetli oluyor. Yani uzun bizim aşı ve hastalıkta kanda baktığımız antikorlar, B lenfositleri ve yolun sonundaki immünoglobulin G'ler. T lenfositlerinde de sitotoksik T'lerin bir kısmı hafıza sitotoksik T'lerine döndüğü için hafıza T hücrelerine lokal olarak orada bir hafıza koruyabiliyorlar gelen ajana karşı. Fakat biz onları kanda ölçüyor olmadığımız için, bunları ölçmekle ilgili bir yöntem rutinde olmadığı için biz T'lerin hafızasında ne kadar gücümüz var, ne kadar bunlar virüsü hatırlıyor diye bilmiyoruz. Ama teknik olarak T hücrelerinde kendi hafızası var ve güçlü T hücresi hafızası olmak da kişiler arası farkları yaratabilir. Hatta antikorun çok yüksek olmasa bile senin T hücre hafızan güçlü olduğu için hastalığı hafif geçirebilirsin. Yani buradaki konumuz şuydu: bağışıklık eşittir B lenfositleri IgG ve kanda gördüğümüz değer mi? Yoksa bu lenfositlerin T kısmında da bir bağışıklık var mı? Bağışıklığın anlamı hafızaysa evet, onlarda da bir hafızalama sistemi var. Fakat bu rutinde ölçülmediği için böyle olduğunu biliyoruz. Fakat bunu rutinde ölçmüyoruz. Bizim ölçtüğümüz hep diğeri oluyor. Ama bilgi olarak kişilerin hastalığı ağır geçirdi, hafif geçirdi konusunda T lenfositlerin bir kısmının da memory T olduğu için onları hastalığa karşı daha sonrasında da koruyabilecek güce sahip olduğunu hatırlamamız gerekir. Teknoloji ilerledikçe bunları da ölçeceklerdir. Şu anda bu rutin ölçme yok. Ama teste bakıp da antikorum düşük, hastalık geçirdim, aşı geçirdim, bu bir problem mi derken T lenfosit hafızamızı bilmediğimiz için problem olup olmadığını da tam olarak bilmiyoruz. Belki T lenfosit hafızamız çok iyidir yani. O yüzden bu bir gündem olmuştu. Bir yayına da çıktı. Covid'in bağışıklığında sadece B'ler değil T'ler de var. Bu zaten Covid'e özel değil. Bu zaten sıradan bir virüs cevabı. Bütün virüslerle, bütün hücre içi ajanlarla bu şekilde savaşılıyor. Vücutta zaten T lenfosit hafızasında bir sürü bilgi var bu şekilde ve kötü haberi veriyorum. Biz bir takım yiyecekler yiyoruz ya ve onlar bizi bazen rahatsız eder mi etmez mi filan konularımız var ya. İşte ince bağırsağın mukozasında, içindeki yüzeyde bir sürü bu sitotoksik T'lerden lokal olarak kalanlar var ve onların bir sürüsü de bizim için uygun olmayan yiyecekleri hafızaya aldılar ve onlar geldiğinde köpürterek reaksiyon veriyorlar ve Crohn disease denen şey aslında bir tür yerleşik sitotoksik memory T'lerin yarattığı lokal inflamasyondur aslında. Yani bağırsakta giden inflamatör hastalıkların çoğu da mukoza üzerindeki sitotoksik T'lerin zamanında bir şeyi memoriye almalarından dolayı, hafızaya almalarından dolayı lokal olarak orada sürekli onun benzeri yiyecekler, o yiyecek geldiğinde köpürtmesidir. Neyde oluyor biliyorsunuz en çok?
gluten ve süt ürünlerinde oluyor bu. Yani orada bir hafıza gerçekten o şekilde çalışıyor. Covid'de ve bütün virüslerde de T lenfosit hafızası var. Belki bu hafıza konusunu birazcık daha aydınlatabilmiş oldum sizin için. Beğenip paylaşırsanız sevinirim.